Yüzme Öğreniyorum kanalından herkese sevgiler. Arkadaşlar bugün sizlere serbest stil yüzmede parmaklarımızın ve elimizin pozisyonu nasıl olmalı? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Bazen küçük değişiklikler büyük sonuçlar doğurabiliyor. Naçizane bende işe yarayan bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzme kurslarında ya da yüzme antrenörlerinin birçoğu şu şekilde tavsiye veriyor. 4 tane parmak bileşik olacak. Baş parmak ayrık olacak. Şimdi bu çok doğru bir bilgi. Tabii ki hocalara karşı gelecek halimiz yok. Zaten biz de yeni acemi bir yüzücüyüz. Bazı yerlerde ise parmaklarımızı doğal şekilde açık tutabiliriz vurgusu aktarılmış. Bu bilgi bende işe yaradı. Şu şekilde söyleyebilirim. Parmaklarımızı 4 tane parmağı tam böyle birleştirmeye özendiğimiz zaman ister istemez bilek itibariyle biraz kendimizi kasıyoruz. Ben onu fark ettim. Ama hafif böyle doğal bir duruş yakaladığımız zaman, tabii çok da açmayarak doğal bir duruş yakaladığımız zaman hem bilek itibariyle kol kasılmıyor, hem de kulacı şu şekilde atarken, yani aşağıdan çektiğim, yukarıdan bu şekilde atarken kolumu kasmadığımı fark ettim. Siz istediğiniz gibi, isterseniz parmaklar birleşik, yani baş parmak ayrık, 4 tane birleşik. İsterseniz de avucunuzun doğal tutuşunu yakalayabilirsiniz. Ben bu şekilde başladım. Daha sonra hafif böyle doğal duruşa geçtim. Bu bende çok işe yaradı. Ekstra parmaklarımı kapattım mı, eyvah açık mı derken yüzmeme tam konsantre olamıyordum. Dolayısıyla doğal bir duruş yakaladım. Artık parmaklarımın pozisyonu çok fazla kafa yormuyorum. Şimdi diğer konu ise parmaklar tam birleşik olursa ne olur? Tam açık olursa ne olur? Şimdi parmaklar tam birleşik olursa suyu tam yakalayamayız. Önce bunu anlatayım. 5 tane parmağımı kapattım. Bunu şöyle gösterebilirim size. Biraz abartacağım bu örneği. Örnek şu şekilde. Parmaklarınızı tam kapattığınız zaman suyu çekme kuvvetiniz bununla olur. Yani daha dar bir açıyla daha dar bir yüzey suya temas etmiş olacak. Parmaklarımızı hafif açtığımız zaman, yine abartıyorum bunu, suyu bu tahtayla çektiğimizi varsayın. Dolayısıyla bu bizim yüzmemizi daha da hızlandırabilir. Suyu daha kuvvetli bir şekilde çekebiliriz. Parmaklarımızı bu şekilde açarsak, dolayısıyla sular parmaklarımızın arasından kaçacağı için suyu tam istediğimiz şekilde çekmeyebiliriz. Şimdi bunu size başka bir şey anlatacağım. Suya elimiz girdiği anda avuç içimiz böyle kapanmayacak. Bu hatayı ben çok sık yapıyordum. Şu an üzerinde çalışıyorum. Avucumuzu bu şekilde kapatmayacağız. Şu şekilde yandan göstereyim. Bu şekilde suyu çekmeye çalışacağız. Bilek çok böyle kırılmayacak. Düz olacak. Suyu bu şekilde çekmeye çalışacaksınız. Şimdi avucumuzu kapattığımız zaman, böyle çukur yaptığımız zaman ne olur? Şunu arkadaşlar büktüğünüzü düşünün. Yani bu geniş bir yüzey. Bunu büktüğünüzü düşünün. Geniş yüzeyden tam faydalanamazsınız. Yani suda ilerlemek için kulacı tam verimli şekilde kullanamazsınız. Dolayısıyla daha fazla efor harcamış olursunuz ve daha yavaş yüzmüş olursunuz. Şimdi bunları size suyun içinde göstermeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar az önce anlattığım bilgiler benim gibi yüzmeye yeni başlayan kişiler için işe yarayabilir. Performans sporcularına tabii ki saygımız sonsuz. Onlar için işe yaramayabilir. Şimdi bunları havuzun içinde gösterelim. Nasıl olacak parmak pozisyonu, el pozisyonu. Hemen yanlışları gösterelim. Önce ilk göstereceğimiz şey avucumuzu çukur yapmak. Yapmamalıyız. Parmaklarımızı tam birleştirmemeliyiz. Bunu gösterelim.
Kulaklarınızı çok fazla açmamalıyız. Şimdi ise doğal duruş. Bunu deneyelim. Ya da diğer 4 parmak kapalı, bu açık. Evet, sizler de hangisi işe yaradığını yorumlarda yazabilirsiniz.